merhabalar. İlk kez böyle bir röportaj yapıyorum. Bir hatam olursa şimdiden affola. Sorularımdan ilki serüvenim nasıl başladı? Ben de elinde mikrofonla ve kendini ortalara atmayla başlayan bir oyunculuk serüvenim var çocukluğumdan beri. Bence tamamen bu insanın içinden gelen bir durum. Bana da iyi ki gelmiş. Annem küçüklüğümden beri hep böyle kurslara vesairelere götürürdü. Hatta İstanbul Üniversitesi'nde özel ders aldırmaya başlamıştı. Ailemin de desteklediği bir şekilde merhaba dedim oyunculuk hayatıma. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi, hayatımda çok önemli bir yeri olan Müjdat Hocam ve değerli öğretmenlerim sayesinde senaryo yazarlığı ve oyunculuk eğitimi almaya başladım. Gayet de güzel gitti. Sonra ise baktım yıllar yılı bu işi yaptım, ettim. Ama bizim bu televizyon sektöründe işler bir vardır bir yoktur yani. Öyle hiç muhteşem bir şekilde giden bir dizi sektörü olmadığı için. Yani bugün çok kazanabilirsiniz, yarın hiçbir şeyiniz olmayabilir. Dolayısıyla dedim ki ben bir şeyler daha yapmalıyım. Ne yapmalıyım? Menajerlik. Çünkü insan ilişkilerim hep iyiydi benim. Yani yanında oturup otobüste sohbet eden kadın vardır ya hani hiç susmayan, o benimdir yani. Ve menajerlik işine girdim. Çok değerli zaten insanlarla beraber çalıştım. Şimdi de sadece arkadaşlarımla yol aldığım bir menajerlik şirketim var Seda Yazıcı ile beraber. Bu şekilde ilerliyor. Böyle başladı. Yani bir sabah uyandım ve ben evet menajer olmalıyım dedim. Açıkçası ani kararlar insanı gene bendim. Ben tamamen televizyonların öleceğini düşünmüyorum. Televizyon her zaman iş yapar. Herkesin evinde de dijital mecraların olduğunu düşünmüyorum. Yani o televizyonu alamayacak insanlar da var. Hepimizin evinde şu an evet akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar var ama Kars'ta falan böyle şeyler ya da daha da uzağa doğuya gittiğimizde ya da Karadeniz'in tepelerine çıktığımızda olmayanlar var. Bu bir tercih meselesi. Bence zaten ulusal kanallarda diziler ve filmler her zaman devam etmeli. Ama dijital biz oyuncular için her zaman için şöyle bir şey oluyor. Nefes aldığımız nokta. Hem daha az süreyle çalışıyoruz, hem daha güzel getirileri oluyor, hem daha çok insana ulaşıyorsun. Çünkü bir telefonda da bu dijital mecrayı izleyebiliyorsun. Televizyon ölür mü? Bence ölmez. Yani oyunculuk için yetenek çok önemli bir şey ve bunu geliştirmek, üstüne koyabilmek çok önemli. Yani ben oldum diye bir şey bizim sektörde yok. Sen oldun dediğin zaman zaten aslında oradaki harfleri değiştiriyorsun, noktalamaları koyuyorsun. Sen öldün oluyorsun. Workshoplar, hocaları gözlemlemek, senden büyük üstadların yanında yani ceketini bile tutuyor olmak sana bir şey katıyor. Ve okumak boş konuşacağına böyle değerli insanlarla bir şekilde yolunu kesiştirip onların sana katabileceği şeyleri gözlemlemek, oyunlarını izlemek bence müthiş bir keyif. İnsanlar her zaman için ne konuda olursa olsun çalışmak zorunda. Oyuncu seçimi yaparken nelere dikkat ediyorum? Her şeyden önce iyi bir insan olmasını algılamaya çalışıyorum ve benim ruhumun ve tabii ki Seda'nın ruhunun anlaşabilmesi benim için önemli. Bizler de çok normal karakterler değiliz. Bu piyasada zaten ben çok normalim diye gezen insan bana göre yani değildir yani. Yalan söylüyordur. İyi bir insan olması ve benim arkadaşım olması çok önemli. Benle arkadaş olamayan, benim onunla arkadaş olamadığım hiç kimseyle ben çalışmam. Yani istersen 15 milyon takipçisi olsun. Benim ruhumun uyması gerekiyor. Bir yerden bizim birbirimizi yakalıyor olmamız gerekiyor. Çünkü menajerlik dediğin şey sadece hayatta bir takım iş bağlamalar ya da komisyonlar üstüne döndüğünü düşünmüyorum. Senin hayatında emanet ettiğin, bazen karından kocandan bile sakladığın sırlarını paylaştığın, beraber yol aldığın dostun, hayat arkadaşın diye düşünüyorum. Oyunculuk zor olmuyor. Çünkü o apayrı bir kulvar benim için. Menajerlikte çok şükür oyuncularımız çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Dizi tercih etmiyorum sadece. Çünkü buna benim ayırabilecek bir vaktim yok. Benim çok kıymetli oyuncularım var. Her şeyden önce benim için onlar geliyor. Ama sinema filmlerine asla hayır demiyorum. Bu da benim kendi ruhumu tatmin ettiğim bir nokta diye düşünüyorum. İyi oyuncu, kötü oyuncu, kriter falan bunları hani ben kestiremem. Ama okuyan, izleyen, araştıran ve bunun üstüne bir şey koymaya çabalayan bir oyuncu bence zaten iyi bir oyuncudur. Yani yeteneksizse de zaten patlar gider yolda. Yani kimse onu tercih etmez. O ne kadar popüler olursa olsun o lastik bir yere kadar o arabayı taşır diye düşünüyorum. Çok kıymetli isimlerle çalışıyorum. Hepsini tek tek saymak istemiyorum çünkü hepsi birbirinden benim için değerli. Ama
dediğim gibi hepsinde bir yerde olması, onları izliyor olmak, onları farklı karakterlerde bir yerlere sunup onları orada izliyor olmak, hani bu çok anaç bir duygu. Ay ne güzel oynamış diyorum. Ay ne güzel. Bu adam 60 yaşında da olabilir, bu adam 20 yaşında da olabilir. Çocuğumu vermiş gibi seviniyorum. Zaten bence menajerlikte biraz ebeveynlik bağı oluşturan bir şey. Mutlu oluyorum ama hepsi çok kıymetli. Yani burada çünkü birkaç çok güzel ismi saysam, bir iki ismi buradaki insanlar tanımayabilir. Ben kimseye haksızlık etmek istemediğim için hepsi çok değerli, müthiş oyuncular diyorum. Zaten sizle röportaja yapmaktan mutluluk duyarlar diye düşünüyorum. El kol hareketlerinin durmaması, yani no name isimler için bunu söylüyorum. Halleri. Ezberlerinin yarım olması, kendi kendine doğaçlama yapabileceğine inanıp aslında hiçbir doğaçlama yapamaması ve birkaç arkadaşının onu pohpohlayıp sen çok iyi bir oyuncusun demesi bence bir oyuncuyu en çok bitirecek bir şey. No name'ler için söylüyorum. Zaten üstadlar için haddini. Dizilerin çok uzun olması, herkesin söylediği gibi. Şimdi teliflerimiz de başladı. Bence güzel ilerlemeler de var. O kadar uzun dizi çekmek istemeyenler de dijital mecraları tercih ediyorlar. Karavanlar, konforlar sağlanıyor. Festival filmlerinde tabii ki bizim destek olmamız gerekiyor. Böyle beklentilerimizin olmaması gerekiyor. Ama çok güzel senaristler var. Müthiş senaristler var. Onların önünün açılması ve devam eden iyi senaristlerin de özgür bırakılması, yani yapımın çok müdahale etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Valla talk show yapmak isterim. Hani çok göze batmayacaksam diyeceğim ama ben göze batarım. Çünkü deli bir kadınım. Hani öyle haydi arkadaşlar şeklinde olmaz ama evet yani isterim. Yapabilirim de. Ama önce başka işlerim var. Mesela senaryo yazmak. Çünkü oyuncularımdan bazılarına senaryolar, oyunlar yazıyorum. Ve önce onları icraata geçirip ondan sonra kendi ruhumu tatmin edecek şeylere yönelmeyi tercih ediyorum. Çünkü oyuncularım kalp ben. Her Şey Dahil filmimize çok güzel oldu. Gonca ve Gürgen'le, Kaan Yılmaz'la oynadım ve Hakan Bilgin ve bir sürü değerli oyuncu vardı. Bir kere 28 gün Datça'ydı. Her şeyden ötesi o çok güzeldi. Ayrı bir inziva yeri Datça. Böyle hem iş hem tatil olanağı olursa müthiş oluyor. Dergi Sual ailesi sevenlere ne söylemek isterim? Yolunuz açık olsun. Umarım özgürlüğünüz kadar güzel bir dünya yaşarsınız. Umarım çok güzel bir gelecek bizi bekliyor olur artık. Çünkü hepimiz çok yorulduk. Yaşadığımız stresler, deprem, seller, yangınlar, bunlar bizi çok yordu. Ve umarım çok güzel şeyler olur hayatımızda. Öpüyorum.